Ama tabii ki bu işte bir numara Axl Rose'dur. Şimdi sürdürülebilir metal vokali, rock vokali nasıl bir şey olabilir fikir alalım. Kimden alalım? Axl Rose'dan alalım. Buyurun dinleyelim. Bu Sweet Child of Mine kaydı Guns N' Roses'tan yani Slash'in ayrıldığı dönem. Evet. Ki en son Guns N' Roses'ın İstanbul'a geldiği nereye gelmiş şimdi ismini hatırlamıyorum. Maslak'ta bir yere gelmişlerdi. Ben de gitmiştim konserlerine. İnanamadım ya. Yani o yaşta bir adam o göbekle sahnede akıl almaz performans yani. Sesinden hiçbir şey kaybetmemiş. Nasıl olabiliyor? Bakın buyurun nasıl oluyor bakalım. Ki de yani çok kötü hayat. Yani alkol maksimum, uyuşturucu maksimum. Yani bizim önermediğimiz, sağlığından olursun dediğimiz her şeyde maksimum. Evet, geldi bizim usta. Bir numaralı kaybettiği şey, şimdi yaşla beraber Axl Rose'un nefes. Bir de o göbekle beraber. Nefesi kaybediyor. Bakın eski okumalarıyla arasında dağlar kadar fark var tabii ki ama sürdürülebilir. Sing out, sing out, smile. Sing out. Bakın. Giriş not sol diyez. Sing out, smile. Gözünü nefes nefese. Birazcık da ses içine kaçmış gibi. Hani ön bölgeden birazcık arkaya gitmiş gibi. Keskinliğini yitirmiş ses. O kadar olacak işte diyorum ya yani. O kötü hayata rağmen hala burada. Ama sesi o kadar keskin tutabiliyor ki. İşte onun zaten bir numaralı özelliğiydi bu. Bu tiz bölgelerde keskin renk. Yani bu unique işte yani hani ne diyebiliriz? Benzersiz, eşsiz bir şey bu. Yani Axl Rose gibi bir sürü grup solisti gibi solist geldi dünyada. İşte metal rock gruplarına bir sürü solist geldi. Birçoğu birbirine de benzedi ama Axl Rose'a benzer biri daha çıkmadı bence. Çıkamaz da tamamen kendine özel çünkü bir renk. Tek sorun nefes. Nefes artık düşmüş. O göbek ve şeyle dolayı artık daha fazla yorulmuş. Ama ses yeri tertemiz. Mükemmel gerçekten bakın. Bence nefis bir tenor renk. Şimdi hep onlar nefes arası. Yani sürekli dinleniyor. Nefis ya, do diyezler falan ama böyle sanki yani 1000 senedir söylediği şarkı adamın zaten. Ya mesela Bon Jovi ile Axl Rose arasında dağlar kadar fark var. Bon Jovi sürdürülebilir olmayan sesin örneği. Çok ilginç değil mi? Yani Axl Rose hala taş gibi bu notları, do diyezleri falan çıkarırken Bon Jovi, John Bon Jovi sürekli sahnede ton düşerek şarkı söylüyor. Yani ben daha Living on a Prayer'ı albümdeki okudukları tonla okudukları bir konser hatırlamıyorum. Belki çok eski yıllarda. Şu an artık herhalde 3-4 ton aşağıdalar. Efsane geçelim. Bir de çok ilginç bir yer kullanıyor sürekli. Yarım falsetto ile karışık aslında yaptığı şeyler. Yarım falsetto mesela. Geçelim.
gençliğinde okuduğu halini bulsak da öyle dinlesek. Aradaki farkları bir görseniz yani. Nefes farkını çok bariz anlayacaksınız zaten. Şöyle Sweet Child of Mine. Şu yok. Kilo istemiyorum. Kilo istemiyorum. 92 varmış. Bakalım neymiş 92. Gelin bakalım. Life Tokyo. Neler değişmiş? Bayağı değil mi? Bir 15-16 kilo fazla var. Bak şimdi. Away, sweet sister, sail across the sea. Maybe you'll find somebody Çok burnunda okuyormuş zaten o zamandan. Aslında son döneminde de burunda. Bayağı burnu seviyor bak. that'll love you half as much as me. My heart is always with you. Çok acayip. Pes renklerine bakalım. Fa, mi, re, do. No matter what you do. İşte meşhur National Action sesleri geliyor. Harbi efsane. Bunlar aslında falsetto ile karışık arkadaşlar. Tam ses diyemeyiz aslında. İçine biraz da burayı katarak. Ama muhteşem etkileyici gerçekten. Kıpkırmızı olur tabii. Yani hani efektsiz nasıl yapılır bu işler? Müthiş örnek ya. Hiç efekt yok seste. Hafif reverb'den başka. Bir de 92 zaten. Ne efekti o dönemde? Neredeyse mi bemoller var. Tonu yeni yakaladım. Şimdi burada bak. Şimdi daha uzun nefes tuttuğu belli ama o kadar sesini başta yordu ki ses gitti. Ya her zaman kontrolsüzlük varmış. Aslında yaşlandığı halde daha çok kontrol ediyor sesini. Çünkü farkındaki yanlış bir şeyler yapsa ses daha önce yok olacak. Yaşlandığı dönem çok kontrollü her şeyde. Gençliğinde har vurup harman savurmuş. Seslere bak. Neler yok ki? Mesela yani böyle bir konserin sonrasında Axl'la oturup sohbet etsen sesinin ne durumda olduğunu bir kontrol edilmeli mi yani hani ses telleri artık kıpkırmızı mı ne haldedir? Hakikaten ilginç. Ben kendim merak ediyorum yani açıkçası. Yani ne durumda olduğunu merak ediyorum. Bir de AC/DC falan söylüyor yani adam. Tam bir çılgınlık ya. AC/DC de bir başka bir alem. Neyse onu da başka zaman inceleyelim. Şimdi bakalım sizlerden neler geliyor. Ben daldım gittim. Ama hakikaten öyle yani değişik kullanımlar. Yani Axl Rose'la ilgili ben tenor bir renk olduğunu düşünüyorum. Fakat öyle bir şey yapıyor ki öyle falsettolarla karışık ki işler. Gerçekten ilginç. Şimdi